Selam, gezelim ya diyenler burada mı? Beni hangi şehirden, ülkeden izliyorsanız hepiniz hoş geldiniz. O zaman hadi başlayalım. Ve Bologna tren garı. Buradan yeni rotamız olan La Spezia'ya geçeceğiz. Bilet alıyoruz. Ama ister biletleri online alabiliyorsunuz, isterseniz de bu bilet makinelerinden alabiliyorsunuz. Buradan direkt Floransa, Milano, Roma, Napoli, Torino, Pisa, Arezzo ve Pompei'ye biletler var. Bilet alacağınız firmanın ismi. Bu firma var, bir de Trenitalia var. Evet, şimdi burada Bologna Merkez Tren Garı'ndan hareket edip önce yaklaşık 1 saatlik yolculukla Parma'ya, ardından aktarma yapıp 2 saatlik bir yolculukla da La Spezia istasyonuna varacağız. Bu arada görüntülerden fark ettiniz mi bilmiyorum ama İtalya'da özellikle tren istasyonlarında, hatta trenlerin üzerinde ve duvarlarda her yerde grafiti var. İlk bakışta birazcık kaotik görünüyor ama bu aslında insanların, gençlerin, sanatçıların diyelim kültürlerinin bir parçası. Yani kendini ifade etme şekilleri. Özellikle trenlerin üzerindeki çizimler hareketli bir tuval gibi. Yani bir anda bütün ülkeyi dolaşabiliyorlar. Ama tabii bu işin bir de kötü tarafı var. Çünkü her ne kadar bazıları bunu sanat olarak görse de birçok yerde izinsiz yapıldığı için aslında vandalizm olarak kabul ediliyor. Özellikle yeni boyanmış trenlerin tekrar tekrar çizilmesi şehirler için ciddi bir temizlik ve bakım maliyeti oluşturuyor. Yani bu duruma herkes aynı şekilde sanat olarak bakmıyor açıkçası. Tabii bu durum sadece İtalya'ya da özgü değil. Hani Almanya'da özellikle Berlin'de grafiti çok güçlü. İspanya'da, Barcelona'da ve Madrid'de, Fransa'da özellikle Paris banliyölerinde tren hatları boyunca oldukça sık rastlanıyor. Hatta Avrupa hariç İngiltere'de de, Londra'da yine bol miktarda grafitilere rastlayabiliyorsunuz. Yani aslında grafiti bulunduğu ülkeye göre değişen bir şey değil. Bir yerde sanat, bir yerde problem ama her yerde şehirlerin karakterlerini anlatan güçlü bir iz olarak görülüyor. Conditions on. Trenitalia è control heat and training. Dispositivo indossabile indica che la funzionalità di videoripresa è attiva. İtalya'da 2 tane resmi Ferrari müzesi var. Birisi Maranello'da, ikincisi de Modena'da. Modena'da olanı şu anda ekranda görüyorsunuz. Trenitalia trenleriyle bu müzeye kolayca ulaşılabiliyor. Müzenin içinde efsane Formula 1 araçları, klasik modern Ferrari modelleri, işte Enzo Ferrari'nin hikayesini anlatan görseller, simülatör araçlar vesaire bu şekilde unsurlar var. Ücreti yaklaşık 27 euro. Bologna'dan yola çıkıp Parma üzerinden La Spezia'ya doğru ilerlerken camdan baktığınızda manzara yavaş yavaş değişiyor. Özellikle Emilia-Romagna bölgesinde, yani şu an gördüğünüz bölgelerde yemyeşil çayırlar ve kilometrelerce uzanan üzüm bağları sizlere eşlik ediyor. Buralar İtalya'nın ünlü şaraplarının üretildiği topraklar ve gördüğünüz bu bağlar aslında yıllardır süren bir geleneğin parçası. Tren yolculuğu boyunca sadece bir manzara izlemiyorsunuz. Aynı zamanda o şarapların doğduğu yerlere de tanıklık ediyorsunuz. Böyle dalıp gidiyorsunuz manzaraya. Parma'yı geçtikten sonra doğa biraz daha değişecek olsa da bu üzüm bağları yolculuğun en keyifli anlarından birisi bizim için şu an.
Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda Parma istasyonundayız. La Spezia'ya doğru yola çıkıyoruz. 2 saatlik bir yolculuğun ardından La Spezia'ya varacağız. Şimdi evler güzel ya. Buradaki evler güzel. Eski. Yani resmen evlerin içinden geçiyoruz. Bolonya'dan çıkıp kuzeye doğru ilerlerken tren yolculuğunun en ilginç detaylarından birisi bu. Trenin adeta evlerin içinden geçiyor gibi olması. Bazı noktalarda raylar evlerin hemen yanından, hatta neredeyse bahçelerin içinden geçiyor ve küçük duraklarda insanlar inip birkaç adımda direkt evlerine ulaşabiliyorlar. Yani bu da yolculuğu biraz ilginç kılıyor açıkçası. Yol boyunca özellikle Emilia-Romagna bölgesinden Liguria tarafına doğru yaklaştıkça doğa da değişmeye başlıyor. Yeşilin tonu daha koyulaşıyor, manzara daha da etkileyici hale geliyor. Yani deniz seviyesine indikçe hava açılıyor, o hafif puslu görüntü yerini daha parlak, ferah bir atmosfere bırakıyor. Resmen karasal iklimden çıkıp Akdeniz iklimine geçiş yaptığınızı hissetmeye başlıyorsunuz. Arkadaşlar La Spezia'ya geldik. Trenden indik. Şimdi otelimize doğru yol alıyoruz. Şöyle bir kaçayım karşıya hızlıca. Otelde hemen tren istasyonunun karşısında bir otel tuttuk. Göstereceğim şimdi, birlikte girelim. Evet, otel burası. Otel türü. İçeri girince mükemmel bir koku var. Ne olduğu burada. Evet, oda turu. Direkt birlikte girelim. Şöyle king boy bir yatağımız var. Kahve makinesi,
Aperatifler. Böyle bir televizyon. Banyoya bakalım. Burası neymiş? Neyse, kasa var. Mini var. Bu şekilde bir oda. Evet, şöyle bir de dışarının manzarasına bakalım. Bir balkon var ama çıkamıyoruz tabi. Şöyle bakın. Burada pastane çok iyi. Gideriz. Burası tam bir Akdeniz şehri şu an. Değil mi? Dağların güzelliği ya. Pizza. Bunlar çok iyi. Direkt balkonlar dikkatimi çekti. Çok tatlılar. Burası yoğurtçu. Değil mi? Dondurulmuş mu? Mekanlarda sıralar var. Richard Wagner 19. yüzyılın en ünlü Alman besteci ve opera yazarlarından birisi. Hayatının son döneminde burada oldukça çok vakit geçiriyor ve hani şehirde onun anısını yaşatmak için heykelini burada sergiliyor. Denizi gördük. Şimdi size La Spezia'nın modern ve çağdaş sanat müzesini göstermek istiyorum. Klasik tabloların olduğu bir yerden daha çok fikir ve duygu üzerine kurulu eserlerin sergilendiği bir alan. Gördüğünüz gibi burada sanat bazen bir obje, bazen basit bir form şeklinde karşımıza çıkıyor. Geçtiğim görsellerin her biri aslında farklı bir düşünceyi ya da hissi temsil ediyor. La Spezia, klasik İtalyan sanat şehirlerinden biraz farklı. Burası daha çok bir liman ve donanma şehri olduğu için sanat tarihi de saraylardan değil, şehir planlaması ve modern yapılaşmadan geliyor. Zamanla bu çizgi çağdaş sanata evrilmiş ve bugün şu an gördüğünüz gibi modern sanat müzeleri gibi yerlerle devam ediyor diyelim. Bologna'da gördüğümüz portikalardan burada da var, La Spezia'da. Burası belediye binası. İşte liman bu tarafta. Sonraki günlerde orayı da çekeceğim. Göstereceğim size. Ya şu ağaçların budamaları çok hoşuma gitti. Çok otantik. Bakın.
La Spezia'nın alışveriş merkezi. Le Terraze. Şimdi içeride yemek yiyeceğiz. Ondan sonra biraz gezeceğiz. Sonra büyük ihtimalle bugünü kapatırız. Şimdi alışveriş merkezinin içindeyiz. Şöyle bir genel göstermek istiyorum mağazaları. Tütün ürünlerine karşıyız. Şöyle çevirelim. Şurası market. Kocaman bir market. Diş kliniği var AVM'nin içinde. Evet, yemek katındayız. Bu bölgedeki köyler var, ünlü Cinque Terre köyü gibi. Onları resmetmişler. Ve La Spezia limanı. Evet, şimdi burada pizza yiyeceğiz. Pizzaları buradan aldık. Birazdan tadacağız. Çeşit çeşit. Ve bu kadar pizza, hepsi içecekler dahil 34 euro tuttu. Evet, İtalya'nın en ünlü Moka Pot markası Bialetti. Espresso demleniyor. Şöyle bir genel çekeceğim sadece. Düdüklü tencere mantığında. Bu şekilde. Bunlar da kapsül olan makineleri. Evet, burada güncel PlayStation 5 fiyatlarını görüyorsunuz. İtalya'daki güncel fiyatlar. Ve burada da New Balance 9060 modelinin fiyatını görüyorsunuz. Türkiye'den daha pahalı. Süpermarkete girdik. Kocaman bir yer. Çikolatalar. Böyle sadece genel hatlarıyla göstereceğim. Çok büyük bir yer çünkü. Legolara bakalım. Sümbül. Mis gibi kokuyor. Renkleri de çok güzel. Şimdi
satış noktasına denk geldik. Blind sale dedikleri, yani kör satış. Yani ne alacağınızı tam bilmeden yapılan bir satış sistemi. Ürünler sürpriz şekilde satılıyor ve tamamen şansa bağlı. 100 gramı 3 euro gibi bir fiyatlandırma yapmışlar. Biz de yaklaşık 40 euroluk ürün aldık ve şimdi size çıkanları gösteriyorum. Bu görseldeki bina ana postane binası. Şehirdeki en önemli kamu yapılarından birisi sayılıyor ve faşist dönem mimarisi etkileri taşıyormuş. Akşamın bu saatlerinde bu meydanda Hindistanlı grupların toplandığı dikkatimizi çekti. Bu köşelerde gördüğünüz küçük küçük grupların hepsi Hindistanlı kişiler. Nedenini anlamadık. Bir arada değiller. Hep böyle 4-5 kişilik gruplarla kenarda köşede bekliyorlar. Sizin bu konu hakkında bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın, konuşalım. Böylece bu bölümün şimdilik sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bölüm 2 ile devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.